40 bin kişi 5 yıl boyunca tek bir yüzü aradı. İnternet tarihinin en büyük toplu dedektiflik operasyonu bir kumaş üzerindeki tanımsız bir yüzü bulmak için başlatıldı. İnternetteki tüm fotoğraf arşivi tarandı, stok fotoğraf firmaları arandı, yüz tanıma yazılımları kullanıldı, yüzlerce ünlü isim masaya yatırıldı ancak yıllarca hiçbir şey bulunamadı. Ta ki 2025 yılının Eylül ayına kadar. Peki bu arayış nasıl başladı? 27 Ocak 2020 tarihinde Finlandiyalı bir Reddit kullanıcısı olan Tonşah o gün internete küçük bir soru sordu. Elinde bir kumaş vardı. Büyükannesi 2008 yılında bu kumaşı almış ve perde yapmıştı. Sıradan bir perde değildi bu. Üzerinde pop-up tarzında tek renkli stilize edilmiş 6 tane ünlünün yüzü basılmıştı. Üzerinden yıllar geçmişti ve bir gün Tonşah perdedeki yüzlere bakarken bir şey fark etti. 5 tanesini tanıyabiliyordu ama bir tanesi bir türlü aklına gelmiyordu. Kim olduğunu hatırlayamadı ve her şeyi başlatacak o soruyu sordu. Bu kişi kim? Kimse bilmiyordu. O soru internet tarihinin en uzun soluklu, en takıntılı, en tutkulu dedektiflik hikayelerinden birini başlatacaktı. 40 bin kişi bu gizemin peşine düşecekti. Yıllar geçecekti, sonunda bir cevap bulunacaktı. Ama o cevabın kendisi de yeni bir hikayeye dönüşecekti. Bu Celebrity Number 6'in yani 6 numaralı ünlünün hikayesi. Tonşah'ın paylaşımı ilk olarak Reddit'in Tip of My Tongue topluluğuna düştü. Bu topluluk tam da bu tür sorular için vardı. Dilimin ucunda anlamına geliyordu. Adını hatırlayamadığın şarkıyı, izlediğin filmi, kafana takılan her şeyi buraya yazıyordun ve topluluk genellikle saatler içinde cevabı buluyordu. Ama bu sefer öyle olmadı. Perdedeki 7 adet yüz incelendi. Birincisi ve üçüncüsü hemen tanındı. Adriana Lima, siz de tanıyorsunuz zaten. Dünyanın en tanınan modellerinden birisi. Victoria's Secret'in yıldızı. İkincisi Josh Holloway'di. Lost dizisinin yakışıklı savyarı. Dördüncüsü Jessica Alba, beşincisi yine Lost'tan bildiğimiz Ian Somerhalder'dı. Ama altıncı kişi kimseye tanıdık gelmiyordu. Uzun koyu saçlı, belirgin hatları olan, pop-up tarzında çizilmiş bir kadın ya da erkek. Kimse buna bile emin değildi. Topluluk cevap veremedi ama soru kafalarına yapıştı ve o soru bir yerde sessizce büyümeye başladı. Aylar geçti, soru unutulmadı. Reddit'te bu tür gizemler asla tam anlamıyla ölmez. Birileri her zaman geri döner ve peki ya bu yöntemi de denediniz mi diye sorar. Celebrity Number 6'de öyle oldu. Soruya o kadar çok insan takıldı ki sonunda özel bir subreddit kuruldu. Celebrity Number 6. Sadece bu gizemi çözmek için açılmış bir başlık. Bu topluluk yıllarca aktif kaldı. Binlerce kişi katıldı. Her biri kendi köşesinden bir ipucu getirdi. Bir fikir önerdi, bir yol denedi. Kim olabilirdi ki bu kişi? Topluluk onlarca isim önerdi. Hilary Duff mı? Hayır. Kate Hudson mı? Hayır. Kristen Bell mi? O da değil. Johnny Depp mi? Belki de bir erkekti değil mi? Brad Pitt, Angelina Jolie hepsi denendi ve hepsi reddedildi. Bir kullanıcı yaptığı araştırmanın ardından Estonyalı model Olga Serova'nın 2007 Olympus Moda Haftası'ndaki fotoğrafına ulaştı. Benzerlik çarpıcıydı, heyecan büyüdü ama kesin bir eşleşme yoktu. Sonunda reddedildi. Bir başkası Kanadalı model ve oyuncu olan Tyler Kitsch'in ismini önerdi. Çünkü topluluk hala kişinin cinsiyetinden bile emin değildi. %65 kadın diyordu, %35 erkek diyordu. Ve bu oylamadan bile şu anlaşılıyordu. Kişi o kadar belirsiz, o kadar stilize çizilmişti ki temel bir soruya bile cevap verilemiyordu. Ardından perdenin üreticisine ulaşıldı. Ürünü yapan firma bulundu. E-postalar yazıldı ve firmadan şöyle bir cevap geldi. Bu tasarımda yıllar içinde pek çok stok fotoğraf kullandık. Hangisinin nereden geldiğini artık hatırlamıyoruz. Ama büyük ihtimalle 2003-2007 yılları arasında çekilmiş bir fotoğraf. Bu bir ipucuydu ama yeterli değildi. Sonunda Hugh Watt-Mate 9001 isimli bir kullanıcı tarihe geçecek bir görevi üstlendi. Getty Images veri tabanına girdi. 1998'den 2007'ye kadar yüklenen tüm fotoğrafları taramaya başladı. Haftalarca sürdü bu iş. Binlerce fotoğraf gözden geçirildi, tüm büyük arşivler tarandı. Yüzler karşılaştırıldı, görüntü işleme araçları kullanıldı. Fotoğrafın siyah beyaz tonlaması tersine çevrilmeye çalışıldı. Sonuç? Hiçbir şey. Kesin bir eşleşme bulunamadı. Yıllar geçtikçe topluluk daha organize hale geldi. Artık bu kim olabilir sorusundan çıkıp sistematik bir dedektifliğe geçildi.
İlk büyük hamle fotoğraf ajanslarına yönelik araştırmaydı. Topluluk bu sefer farklı bir yol denedi. 6. kişiyi aramak yerine zaten bildikleri 5 kişinin fotoğraflarını incelemeye başladılar. Bu fotoğrafların hangi fotoğrafçılar tarafından, hangi yıllarda, hangi etkinliklerde çekildiğini incelediler. Eğer 6. kişi de aynı dönemde, aynı ortamda çekilmişse o fotoğrafçılardan birinin arşivinde olmalıydı. Perdedeki 5 kişinin fotoğrafları ayrı ayrı analiz edildi. Bu fotoğraflar nerede çekilmişti? Hangi etkinliklerde? Ve bir örüntü ortaya çıktı. Fotoğrafların büyük kısmının benzer bir tarzı vardı. Aynı dönem, benzer ışık, benzer kompozisyon. Bu, fotoğrafların aynı etkinlikte ya da birbirine yakın etkinliklerde çekilmiş olabileceğine işaret ediyordu. Daha derin araştırma yapıldı ve bir isim ortaya çıktı. İspanya. Bazı fotoğrafların 2000'li yılların başında İspanya'da düzenlenen bir moda etkinliğiyle bağlantılı olduğu anlaşıldı. Hem diğer ünlüler hem de 6. kişi büyük ihtimalle aynı ya da benzer bir ortamda fotoğraflanmıştı. Bu önemli bir kırılmaydı. Artık dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir ünlü aramıyorlardı. 2000'li yıllarda İspanya moda dünyasıyla bağlantılı birini arıyorlardı. Ama yine de isim yoktu, yüz yoktu, somut bir eşleşme yoktu. 2024 yılına gelindiğinde dünya değişmişti. Yapay zeka araçları artık çok daha güçlüydü ve yüz tanıma teknolojisi birkaç yıl öncesine kıyasla inanılmaz bir noktaya gelmişti. Stephen Morse adlı bir kullanıcı farklı bir yaklaşım denedi. Perdedeki 6. yüz siyah beyaz ve oldukça stilize bir görüntüydü. Renk yoktu, detay azdı. Bunu yüz tanıma sisteminde denemek pek bir işe yaramamıştı. Stephen Morse fotoğrafı dijital olarak renklendirdi. Bunu yaparken yapay zeka kullanmadığını özellikle vurguladı. Yapay zeka bu konuda işe yaramıyor, sadece yavaşlatıyor dedi. Manuel bir çalışmaydı bu. Sabır isteyen, dikkat isteyen bir işti. Renklendirilen fotoğraf PimEyes adlı yüz tanıma aracına yüklendi. PimEyes sonuçları verdi. Onlarca olası eşleşme. Ama bunların 7'si, tam olarak 7'si aynı kişiyi gösteriyordu. Leticia Sarda. Heyecan büyüdü ama bu sadece bir ihtimaldi. Kesin değildi. Daha önce de böyle heyecanlanmışlardı ama hevesleri kursağında kalmıştı. O yüzden kanıt gerekiyordu. Tam burada Indigo Room adlı kullanıcı devreye girdi. İspanyol olan ve topluluğa zaman zaman katkıda bulunan biri. Leticia Sarda kim olabilirdi? Hangi dergide, hangi kampanyada çıkmıştı ve kim fotoğraflamıştı onu? Araştırma yapıldı ve bir isim bulundu. Leandre Escorcel. İspanyol bir fotoğrafçı. Sarda'yı 2006 yılında İspanyol Woman dergisinin Tendencias 2'nin kapağı için fotoğraflamıştı. Indigo Room, Escorcel'e İspanyolca bir mail yazdı. Mailde her şeyi anlattı. Reddit topluluğundan bahsetti, perdeyi anlattı, yıllarca süren aramayı anlattı ve fotoğrafı ekledi. Bu fotoğrafı siz mi çektiniz diye açık açık sordu. Günler geçti, cevap beklendi ve sonunda cevap geldi. Escorcel hem evet dedi, hem şaşırdı, hem de öfkelendi. Evet, fotoğrafı o çekmişti. Fotoğraftaki kişi de Leticia Sarda'ydı. Ama bir de şunu söyledi. Fotoğrafın izinsiz bir şekilde bir perde baskısında kullanılmış olması onu rahatsız etmişti. Telif hakları çiğnenmişti. Ama önemli olan bu değildi. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu artık biliniyordu. Tarih 8 Eylül 2024. Indigo Room Reddit'e bu büyük duyuruyu yaptı. Celebrity Number 6 yani 6 numaralı ünlü artık bulunmuştu. Leticia Sarda. Ama hikaye bitmedi. Duyurunun hemen ardından topluluk içinde bir fırtına koptu. Bazı moderatörler ve kullanıcılar şüphelenmeye başladı. Bu fotoğraf yapay zeka ile üretilmiş olabilir dediler. Indigo Room'un sahte bir görüntü yarattığı iddiası ortaya atıldı. Tartışma büyüdü. Suçlamalar geldi, tehdit mesajları atıldı. Hatta bir moderatör istifa etti. Topluluk ikiye bölündü. Herkes birbirine girdi. O kadar yıl süren araştırmanın sonunda böyle bir kriz mi olacaktı? Ama o sırada başka bir şey oldu. Hırvatistanlı bir Reddit kullanıcısı Leticia Sarda'yı LinkedIn üzerinden buldu ve doğrudan mesaj attı. Açık bir şekilde "Sen kimsin? Bu fotoğraftaki kişi sen misin?" diye sordu. Ertesi gün yani 9 Eylül 2024'te Leticia Sarda Reddit'e geldi. O meşhur fotoğrafı elinde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve sadece şunu yazdı. Benim. Tek kelime. Her şeyi kapattı. Soru işaretlerine yer bırakmadı. Artık herkes hemfikirdi. Peki Leticia Sarda kimdi?
Leticia Sarra 1979'da İspanya'da doğdu. 13 yaşında modelliğe başladı. Yıllar içinde Burberry, L'Oreal ve Levi's gibi dev markalarla çalıştı. Uluslararası moda dünyasında aktif bir yüzdü. Ama 2009'da her şeyi geride bıraktı. Büyükannesi hastalandı, yanına gitmeye karar verdi. 2 ay kalacaktım dedi ama uzadıkça uzadı. Sonra bir aşk girdi hayatına, çocukları oldu, bir daha da geri dönmedi. 2024'e kadar sessiz sakin bir hayat yaşadı. Sosyal medyaya girmiyordu. Reddit'in ne olduğunu bile bilmiyordu. LinkedIn'ı bile nadiren kullanıyordu. Binlerce kişinin onu aradığından habersizdi. Bir arkadaşının mesajıyla öğrendi her şeyi. Viral olmuşsun TikTok'ta dendi ama inanmadı. Sonra baktı, şaşırdı kaldı. New York Times'e verdiği röportajda şöyle dedi. 2009'da modelliği bıraktım. Büyükannem hastalanınca buraya geldim. 2 ay kalacaktım. Sonra daha da uzun sürdü. Sonra bir aşka kapıldım ve çocuklarım oldu. Hiç geri dönmedim. Bu benim alter egom dedi. Ve kaygısını şöyle paylaştı. Bunun ne kadar ileri gidebileceğinden korkuyorum. Bu olay acaba hayatımı nasıl değiştirecek dedi. Bir kafede barista olarak çalışıyordum. Kahve yapıyordum ve şimdi herkes beni tanıyor dedi gülerek. Leticia Sarra Reddit'in düzenlediği Ask Me Anything yani Her Şeyi Sor etkinliğine katıldı. Hayatını, o fotoğrafı, tüm bu yaşananları anlattı. O fotoğraf benim favorim bile değildi dedi. O çekimin daha güzel fotoğrafları var ama insanlar yıllarca bu fotoğrafın peşine düştü. Garip bir his dedi. Reddit topluluğu Sarra için bir bağış etkinliği başlattı. Binlerce euro aktarıldı. Sarra şaşırdı, duygulandı ve teşekkür etti. Sonra İspanyol marka olan Seven Rooms Sarra'ya ulaştı. Yeniden modellik teklif etti. Sarra kabul etti. 15 yıl aradan sonra fotoğraf stüdyosuna geri döndü. Ve bu hikaye 2025'in kayıp medya gizemlerini çözdüğümüz yıl olarak anılmasına yol açan olaylardan biri oldu. Aynı yıl 99 yılında kullanılmış bir bilgisayarın içinden çıkan şarkının kime ait olduğu da bulundu. Hatta şu korkulu fotoğrafı kim çektiği de bulundu. Bu yüzden kayıp medya gizemlerinin çözüldüğü yıl deniyor. Hepsini anlatacağım. Kaçırmamak için abone olup zil açman gerektiğini zaten biliyorsun. Evet, sonuç olarak 2020'de delinin biri kuyuya taş attı ve 40.000 kişi toplanıp bu taşı çıkartmaya çalıştı. Finlandiyalı biri perdede gördüğü birini sordu, 40.000 kişi devreye girdi, bütün internet ve stok fotoğrafları tarandı, firma bulundu, fotoğrafçı bulundu, model bulundu, yüzler renklendirildi, yapay zeka kullanıldı, mailler yazıldı. Tam 5 yıl sonra İspanyol bir kadın bir kafede kahve yaparken viral oldu. Eski işine döndü, hayatı değişti, topluluk ise dağılmadı. Aksine daha da büyüdü. Şimdi bu topluluk daha gizemli olayları çözüyor. Benim topluluğa gelince, benimle büyümek için sana ve beğenilerine ihtiyacım var. Like atıp abone olmayı unutmuyorsun ve kendine çok iyi bakıyorsun. O zaman hadi Allah'a emanet.